İyi akşamlar, yayınımıza hoş geldiniz. Bu akşam aslında birbirinden farklı gibi görünen ama aynı merkezde birleşen çok önemli başlıkları konuşacağız. Gazze, Ukrayna, ABD, Çin rekabeti, sosyal medya algoritmaları, yapay zeka, toplum psikolojisi, gençlik, sanal bahis, bütün e, bu konuları bugünkü yayınımızda Zekeriya Sahil ile konuşacağız. Şu an tabii ki Türkiye'deki yükselen gerilim, siyasi gerilim de önemli. Onu da bugünkü yayınımıza kattık. E, Şurada anlamamız gereken bir durum var. Artık e, dünya bir klasik bir siyasetle şekillenmiyor. Algoritmalar, dijital platformlar, toplum psikolojisi yeni bir güç alanına dönüşmüş durumda ve biz buna adapte olmaya çalışıyoruz. Son zamanlardaki yaşanan çok sert ve daha çok dijital, yani daha çok psikolojik bir e, durumdan da bahsedebiliriz. Dolayısıyla bugünkü yaşanan herhangi bir şeyin bir tesadüf eseri olmadığını biliyoruz artık. Buradan bu yayındaki amaçlarımızdan bir tanesi insanların gerçekten bilgiye mi ulaşıyor yoksa sadece kendi görüşlerini destekleyen içerikler mi üretiyor? Bütün bu konuları yine Zekeriya Sahip ile beraber görüşeceğiz. Zekeriya Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyiyiz. Siz nasılsınız Kemal Bey? Vallahi biz de iyiyiz. Bu ikinci yayınımız sizinle. Evet. Ben çok mutluyum. Böyle bir yayın yapabildiğimiz için tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Biz Bana da. 11'inden beri de görüşüyoruz. Arada update'leri de alıyoruz. Bugün bu konu başlıklarını bir beraber ele alalım dedim. Ben de az önce bahsettim. Bugün Türkiye'den son iş günümüz. Son toplantımızı sizinle beraber yapıyoruz. Evet. Şimdi küresel güç, medya ve yeni dünya düzeni bunları herkesten biz duyuyoruz, konuşuyoruz. Ve dünyanın artık sadece savaşlarla değil, algılar, medya ve ekonomik güç mücadeleleriyle şekillendiğini de görüyoruz. Önemli bir konulardan bir tanesi uluslararası hukuk çok ciddi bir şekilde güven kaybetti. Benim ilk sorum size bugünkü yayın için Gazze sonrası e, dünya kamuoyunda ciddi bir kırılma yaşandı mı? Bu Türkiye'den bakış açınızla. Evet, kesinlikle çok ciddi bir kırılma yaşandı. 7 Ekim 2023 öncesi dünyada farklı bir İsrail, farklı bir Gazze vardı. Yani Filistinlere, İsraillere zulmeden, onları oralardan atmaya çalışan bir Arap topluluğu, yani Arap destekli bir Filistin halkı olduğuna yönelik bir algı vardı. 7 Ekim 2023'teki başlayan soykırım, yani modern silahlarla ilkel direniş sergileyen insanlar arasındaki mücadeleyi tüm dünyaya gösterdi. İnsanlar Gazze halkının mazlum olduğunu, İsrail'in işgalci olduğunu tüm çıplaklığıyla ancak Gazze'de görebildi. Zaten kamuoyu araştırmaları, anketler, sosyal medya paylaşımları bu tezi de doğruluyor. Çünkü artık İsrailler tüm dünyada itibar kaybetmiş durumdalar. Mesela en gelişmiş 20 ülkede bile e, %50 oranında İsrail'in suçlu olduğu algısı çıkıyor tüm baskıya rağmen. Bu oran işte İspanya'da, Türkiye'de %75'lere, 80'lere ulaşıyor. Çünkü e, artık işte sosyal medyayla bilginin ham halinin dünyaya servis edilmesiyle insanlar gerçekte ne olduğunu daha net gördü. Çünkü bir telefonu olan bir insan kamerayı açıp orada yaşanan zulmü, dramı, üzerine düşen bombaları, işte kendi yaşadıkları ilkel şartları tüm dünyaya açıkça gösterebiliyor. Her telefonu olan insan bir gazeteci, canlı yayın yapan bir medya kuruluşu gibi Evet, hareket ediyor. evet. O yüzden bu teknolojinin gelişmesiyle birlikte hakikaten dünyadaki algılar da değişti. Artık İsrail haydut devlet muamelesi görüyor. Gazze'lilere, Araplara yönelik sempatinin arttığını görüyoruz bu süreçte. Yıllarca işte Araplar, özellikle Türkiye'de bile mesela, yani çok aşağılanan, hain, işte Osmanlı'ya ihanet etmiş bir millet olarak lanse ediliyordu. Dünyada bu sempatinin arttığını görüyoruz. Zaten Türkiye'de belli bir tabanı vardı çünkü ümmet kardeşliğinden dolayı, ama dünyada da bunu görüyoruz. Mesela Barcelona şampiyon oluyor. Lamine Yamal elinde Filistin bayrağını Hı hı.
salgılandırıyor. Lamine Yamal örneği önemli çünkü takımın en genç sporcusu ve bir tek onun elinde bayrak var, Filistin bayrağı. Zaten Gazze'deki yaşanan Siyonist soykırım da gençlere de çok fazla tesir etti. Yani onlar işte Z kuşağı, Y kuşağı çok parlak bir istikbal, insanların ölmediği, çalışmadan geçinilen bir dünya algısı içinde yaşıyordular. Baktılar ki hakikaten insanlar işte emperyalist çıkarlar için işte toprak uğruna, menfaat uğruna katlediliyor. Bu gerçekle ilk defa yüzleştiler. O yüzden daha duygusal bir kuşak oldukları için daha rasyonel işte değerleri daha iyi tartabilen bir kuşak, daha zeki bir kuşak oldukları için anında gördüler. Yani algıya teslim olmadılar. Aslında algının, algoritmaların çalışmadığı tek yer Gazze oldu. Yani işte küresel firmalar, işte yönetimler bunu perdelemeye, hatta gerekirse şiddet ve sansür yoluyla bunu durdurmaya çalıştılar ama gençlerde bu etkili olmadı. Ee, Özellikle gençler hakikaten Filistin davasını, Filistin meselesini anladılar, idrak ettiler. Dönüşler yaşandı mesela. Siz de gördünüz, takip ediyorsunuz. Kesinlikle. Yani din değiştiren, işte İslam, Kur'an-ı Kerim'i incelemeye başlayan, ümmetin çektiği acıyı idrak etmeye başlayan, burada gözyaşı döken biz işte dövmeli, piercingli çocuklar gördük. Hakikaten ya dünya barışına aslında yani Gazze'de insanlar ölürken dünyada insanlığın inkişaf ettiğini, zuhur ettiğini, yeniden ayağa kalktığını gördük. Bu açıdan Gazze saldırısı yani e, ölürken ölümü öldüren bir savaş oldu. Yani insanlık için hakikaten çok önemli görüyorum ve o kırılmayı yani herkes de yakından tanıklık etti. Hepimiz şahit olduk bu kırılmaya. Burada bir şekilde şunu söyleyebilir miyiz? Artık yani bugün savaşlar sadece sahada değil, medya, ekonomi, psikoloji üzerinden de yürütülüyor. Bu konuda ne düşünürsünüz? Tabii tabii kesinlikle yani eskiden konvansiyonel savaşlar vardı. Amerikan gemileri gelir e, Patriot füzeleri gönderirdi. E, Ondan sonra işte uçaklarla orayı imha ederdi. Yani özgürlüğü öyle getirirdi şeklinde bir algı vardı. Ama bugün mesela özellikle Ukrayna'da, Karabağ'da, Azerbaycan, Ermenistan savaşında şunu gördük. Sadece işte büyük silahlar olan, konvansiyonel silahlar olanlar başarılı değil. Algıyı yöneten, ekonomiyi yöneten, e, e, işte dijitalleşmeyi, teknolojiyi kullananlar e, savaşta üstün geri. Düşünün biz hep şunu bekliyorduk. E, Rusya Ukrayna'ya saldıracak, bir haftada bu işi bitirecek diye bekliyorduk. Sonra baktık FPV dronlar çıktı. Küçücük dronlar devasa Rus silahlarını imha etmeye başladı. Bir de çok savaşın vahşeti de direkt canlı yayınlara yansıdı. Çünkü drone şahsı öldürene kadar son ana kadar çekim yapıyor. O insanın aciziyeti, drone'u savuşturmaya çalışırken yaptığı işte o kurtulma hamleleri, saklanmasının bir anlam ifade etmediği. O yüzden yani yeni savaşlar biz eskiden mesela şeyi düşünüyoruz işte kılıçlı savaşların, kalkanlı savaşların çok daha vahşi olduğunu düşünüyorduk ama en azından orada karşılıklı bir rekabet vardı. İnsanlar e, güç savaştırıyordu. Artık teknolojiyle, dijitalleşmeyle, moderniteyle savaşlar daha da vahşi bir hale geldi. Çünkü adeta canlı yayında insan kıyımı yaşandı. Bu çok korkunçtu. Sonrasında İran'la Amerika İsrail arasında yaşanan savaşta bu algı daha da şey yaptı. Çünkü e, Amerika gayet özgüvenli bir şekilde geldi. E, Yani onların en beklemediği anda ilk önce Cumhurbaşkanı'nı dini lideri Hamene'yi öldürdüler. İran neredeyse bütün yönetim kademesini katlettiler. Biz savaş bitecek diye bekledik. Çünkü zaten bir iç isyan vardı. Mevcut Molla rejimini devirmeye çalışan bir kitle vardı. Eylem yapılıyordu. Muhtemelen Amerika, İsrail de bu ayrılığı, halk arasındaki bu kutuplaşmayı fırsatı çevireceğini düşündü. Sonra baktık işler tersine dönüyor. Yani İran'ın bitmeyen ve hedefini vuran füzeleri. İşte Amerika'nın milyarlarca dolarlık nükleer yakıtla çalışan savaş gemilerinin anında saf dışı bırakıldığını düşünün. Önce tuvalet sistemini çalıştıramadığı için zaten Evet. zor geliyordu. Sonra iki füzeyle de zor kaçtılar.
Yani Amerika hakikaten işte o dünya yöneten küresel güç, herkesin korktuğu Amerika'nın aslında obez ve nefes almakta zorlanan büyük bir kütle olduğunu gördük. Yani İran'ın mesela hava savunma sistemleri olsa, gelişmiş birkaç tane uçağı olsaydı Amerikan uçaklarıyla baş edebileceği, yani çok derin bir hezimet yaşayacaklardı. Yani Trump'ın blöflerinin sökmediğini, işte İsrail'in füze stoklarının yetmediğini, e, sadece İran'ın milli duruşuyla bir savaşın bertaraf edildiğini gördük. Yani Vietnam'da kaçan, Afganistan'da arkasında işbirlikçilerini bırakarak uzaklaşan Amerika, İran'da da gitti. Yani şimdi bu nasıl bir küresel güç ki? Yani etrafına aldığı Arap ülkeleriyle beraber İran'da çok rahat beklediği, yani çok hızlı beklediği zafere ulaşamadı. Şimdi barış için yalvarıyor. Hürmüz Boğazı'nı açması için yalvarıyor. Yani gerçekten savaşlar hakikaten artık sahada kazanılamıyor. Bir de şunu gördük. İran çok iyi sosyal medyayı da çok etkili kullandı. Yani O algılar, kartun yani şeyler, çizgi filmde tabii şeyler tabii. çok Evet. bayağı etkili oldu. Tabii canım, yani o yüzden savaş zaten hiledir derler. İran burada yani sağlam bir direniş gösterdi. Biz bile bu kadar beklemiyorduk. Hatta biz kendi aramızda şunun esprisini yapıyoruz. Ya biz yıllardır işte İran'la savaşalım, oraları toprağa katalım diye düşüyorduk, toprağımıza katalım diye düşüyorduk. Allah korusun İran'a bulaşsak bayağı uğraşacakmışız. O yüzden Ya orada ben bir şey söyleyeyim mi? Yani bu şimdi sizi dinlerken aklıma geldi. Şimdi bu yani biz şey biliyoruz, yani İran çok uzun süredir içine kapanık. E, Yani tabii içine kapanık ambargoların derken etkisinden. yani bir şey olarak, yani herhangi bir savaşın içerisinde değil direkt olarak ve herhangi bir şekilde test edilmemiş. Şimdi yani ben işte tenis oyuncusuyum. Şimdi biraz tenise yakından o yüzden takip ediyorum. Şöyle bir şey var. Ee, Bu ilk onda olan oyuncular hep birbirleriyle oynadıkları için birbirlerini çok iyi tanıyorlar. Tabii. Dolayısıyla ne gelecek, ne gelmeyecek ona göre hazırlıyorlar. O yüzden birbirlerini yenmeleri, yani biri hep yeniyorsa onun öbürünün onu yenmesi çok zor. Evet. Ondan sonra yani o şey kırılmıyor bir türlü. Ama mesela hiç unseeded, yani ilk yüzde olmayan bir yeni yetenekli bir oyuncu geliyor. Bir numarayı yenebiliyor. Evet. Çünkü ona alışmamış, onun oyunlarını bilmiyor, onun nasıl tepki vereceğini bilmiyor. Burada biraz Amerika'nın yaşadığı öyle bir şey oldu. Yani yani unseeded bir tenis oyuncusundan şey gördü. E, bir, bir şekilde bir yenilgi gibi bir şey yani. Çünkü bilmiyor, yani onlarla nasıl savaşacağını bilmiyorsun, nasıl hareket edeceğini bilmiyorsun. Ve belki de yani bir şekilde iyi bir ders oldu. Yani şimdi herkes hani neyle savaştığını, neyle karşılaşacağını biraz daha iyi kestirmesi gerekiyor. Bir de şöyle, Amerika deyince bunu bir bütün olarak görmemek gerekiyor. Ben yaklaşık işte bildiğim gibi yani neredeyse 30 sene olacak, yani 28 senedir oradayım. E, Yani Amerika bir şey değil, homojen bir grup değil. Yani şu an Trump'ı yönlendiren kişiler e, Amerika'nın belki de %80'inin desteklemediği insanlar. Ee, Ve orada da zaten bu yaşanan işte kamuoyundaki değişiklik, işte üniversitelerde başlayan e, eylemler ve şu an artık üniversitenin dışına çıkmış ve e, yaşlı genç herkesin hemfikir olduğu bir şey var. O da e, yani bizim oradaki ana medya üzerinden gördüğümüz ya da sizin buradaki ana medya üzerinden diyebiliriz. Yani artık bunların geçerliliğini yitirdiğini ve artık insanların direkt olay yerinden e, bilgi alabildiğini ve kendi fikirlerini ona göre oluşturabildiklerini görüyorsunuz. Çünkü şey yaşadık bir kere, yani mesela Megyn Kelly diye bir haberci var. İşte Tucker Carlson'ı biliyorsunuz. Şimdi bu Evet. adamlar o kadar çok Trump destekçisiydi ki, yani onların olayın tersine dönmesi, yani artık onu desteklemiyor olması, ama bu sırada İsrail desteğini tamamen çekmiş olmaları. E, Bu öldürülen Charlie Kirk vardı biliyorsunuz Eylül ayında. O Evet. da mesela bir dönüş şey yaşadı, bir uyanma yaşadı. Mayıs 2025 ve Eylül'de öldürüldü maalesef.
O da yani artık İsrail'in aleyhine ya da doğruları konuşmaya başlamıştı. Yani çünkü anlamışlar burada bir tuhaflık var. Yani tamam diyelim ki yani o Ekim 2021 mi 22 mi yani o Ekim'deki olan olayı diyelim ki şey yaptı. Filistin tarafı yaptı. Yani ben öyle olduğunu pek inanmıyorum tabii ki. 2023'te evet. Ee, Çünkü yani o öyle bir şeye müsaade edilmesi zaten yani İsrail'in bunun içinde olduğunu gösteriyor. Ama diyelim ki yani şey öbür taraf suç. Bunun karşılığı bu mu olmalı? Yani Amerikalılar biraz o açıdan bakıyorlar. Yani burada yani biz şey diyoruz proportion yani burada bir dengeli bir şey var mı? Yani Evet. yani sen işte küçük bir şey görüyorsun onu öldürmek için üzerine bir ton demir indiriyorsun. Yani bu bunun gibi o yüzden de bu artık şey sosyal medyanın da belki etkisiyle geriye dönmeye başladı. Yani şunu herhalde belki rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani yeni savaş alanı artık insanın zihni gibi. Ee, Bunu da en iyi şekilde işte yani biz mesela şu an yayın yapıyoruz. Ben ofisimdeyim, siz ofisinizdesiniz. Evet. İşte bir tane benim burada bir kameram var. İşte siz herhalde laptoptansınız değil mi? Yani bir şey yok, burada bir stüdyo yok, pahalı bir şey yok. Bir tek yani can burada pahalı herhalde. Onun dışında her şey çok kolay erişilebilir yani şey olarak. Yani biz böyle bir dünyada olduğumuz için bu aslında çok büyük bir avantaj. Yani bizim artık yani bir şu var yani bir bilgiyi alma bir de bilgiyi verme açısından da çok büyük bir avantaj. Yani Evet. artık biz direkt istediğimiz şeyi karşı tarafa ulaştırabiliyoruz. Yani büyük ve masraflı e, yerlere girmeden, harcamalar yapmadan. Şimdi bu konuyla ilgili benim bir sorun daha var size. Bu ABD ve Çin rekabeti. Şimdi Trump'ın son ziyareti biraz beklenenin dışında oldu. Evet. E, Bu süreçte Türkiye'nin durumu önemli. Türkiye kendini nereye konumlandıracak? Burada bu sizce bu bir avantaj mı yoksa riskli bir durumda mı Türkiye bu gelişmeler karşısında ABD ve Çin rekabeti durumunda? Ya Türkiye son dönemde taraf tutmaktansa kendi tarafını tutan, kendi menfaatlerini gözeten bir politika güdüyor. Zaten biliyorsunuz Trump'ın önceki döneminde çok çetin bir mücadele verilmişti. Güçlü dolarıyla Türk parasını ezeceğim demişti. Hakikaten Türkiye ekonomisine yaptırımlarla, ambargolarla çok büyük bir darbe vurmuştu. Bu süreçte bu tür yol kazalarının yaşanmadığını görüyoruz. Mesela Halkbank davası Türkiye ile Amerika arasında çok büyük bir sorundu. Yani Türkiye'nin ne kadar fatura ödeyeceğine yönelik beklenti vardı. Acaba yani büyük bir fatura çıkar da Halkbank iflas eder mi beklentisi vardı Türk kamuoyunda. Yani bu krizin sessiz sedasız atlatıldığını gördük. Trump'la Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı e, Başkan Tayyip Erdoğan arasındaki o diyaloğu, güçlü diyaloğu her an işte iletişim halinde olmalarını görebiliyoruz. Diğer taraftan Türkiye Çin'le de e, ekonomisini, ticaretini etkili bir şekilde sürdürmeye çalışıyor. Zaten biliyorsunuz işte trenle Çin'e ulaşmaya çünkü İran-Amerika savaşında boğazdan tıkandığında dünya ticaret sisteminin nasıl tıkandığını, sekteye uğradığını hepimiz gördük. Türkiye bunu işte mevcut eski İpek Yolu güzergahını takip ederek Çin'e ulaşmanın yolunu arıyor. Yani Türkiye yani duygusal davranmıyor. Rasyonel, realist politika izliyor. Hem Amerika ile hem Çin'le ticaretini ayakta tutmaya çalışıyor. Yani mesela Trump'ın ziyaretindeki o alçak koltuk krizini işte yani Çin'in şımarık tavrını gördük. Yani onlar da artık kendilerini dünyada önemli bir mevkiye konumlandırıyor. Hatta e, yani Tayvan'daki o boğaz krizlerinde yani pozisyon belirliyorlar. Yani her an bakarsınız bir gün Amerika ile karşı karşıya da gelebilirler. O yüzden yani yukarıda çetin bir mücadele var. Türkiye burada stratejik davranıp yani her iki ülkeyle de e, ticari ilişkilerini gözetiyor bence. Mesela Çince eğitim veren okullar var Türkiye'de. Yani dünya artık sadece işte Amerika veya İngiltere'nin işte küresel güçlerin kullandığı İngilizceyi değil Çinceyi de öğretiyor Türk okulları çocuklarına. O yüzden Türkiye bence zekice davranıyor. Çünkü e,
bir taraf tutmanın seni bertaraf ettiğini gördük yani. Aslında mesela Birinci Dünya Savaşı'nda biz taraf tuttuk, mağdur olduk. İkinci Dünya Savaşı'nda tarafsız durduk. Yani ekonomik olarak etkilendik. Zayıf bir ülkeydik ama en azından bir taraf olmadığımız için o savaş taksimatına girmedik. Süreci hasarsızca atlattık. O yüzden bence Türkiye doğru yolda ilerliyor. Yani zaten Başkan Erdoğan'ın iradesi de genelde kazan kazan. Çünkü Afrika ile de ilişkilerimiz var. Evet, Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyetleri ziyaret gerçekleştirdi. Orada da bir köprü kullanıyor. Ya Türkiye bence dünyada ne oluyordan ziyade ben ne yapabilirim pozisyonda devam ettiği için güzel bir yolda ilerlediğini düşünüyorum. O yüzden Amerika ile Çin arasında yaşanacak olası bir kriz elbette bizi etkileyecektir ama tıpkı işte mesela Avrupa ile e, Amerika işte Rusya-Ukrayna savaşında taraf tutup belli bir bedel ödediği için işte savaştan kaçan vatandaşları ülkesine alıp işte Ukrayna'ya silah yardımı, maddi destek verip ekonomik olarak hırpalandı. Ama Türkiye ne yaptı? Hem Rusya ile hem Ukrayna ile irtibatını koruyarak işte buğday krizini aştı. Dünyanın ekmeğe kavuşmasını sağladı. E, Ukrayna'da mahsur kalan insanları kurtardı. İstanbul Sözleşmesi, yani İstanbul'daki yapılan Tabii. anlaşmalar, Rusya'nın gelmesi Tabii, tabii. çok önemli. Masa kuran, evet, barış için defalarca masa kurdu. O yüzden Türkiye bence artık kendi menfaatine göre hamle alıyor. O yüzden çok fazla bu tür krizlerden doğrudan etkileneceğini düşünmüyorum ben. Doğru. Ben de katılıyorum. Yani zaten dünyanın artık bir tek kutup olmadığını biliyoruz. Evet. E, Bu çok kutuplu dünyada bizim de ilişkilerimizi ona göre dengelememiz gerekiyor. Bence Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye son 4 sene, 5 senede özellikle dış politikada çok önemli bir yerde. Özellikle Afrika olayı sizin de söylediğiniz gibi e, çok önemli. Çünkü biraz Afrika böyle sanki geri planda kalmış gibiydi herkes için ama biz bu sırada mesela şu an herhangi birine sorsanız bu sorunun muhtemelen cevabını tam bilemeyebilir ama bizim yayından sonra öğrenirler. Yani şu an Etiyopya'daki en çok yatırım yapan ikinci ülke Türkiye, Evet. Çin'den. Somali'de uzay üssümüz Evet, yapıyoruz yani. evet. Yani dolayısıyla bunlar tabii ki çok kıymetli ve stratejik olarak çok önemli. Ya mesela işte Tayyip Erdoğan faktörünü anlamak için küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz e, savaş başladığı zaman Ukrayna-Rusya savaşı bizim ana muhalefet partisinin belediyeleri özellikle ya işte Ukrayna'dan yana tavır almamız, işte batılı ülkelerle ortak hareket etmemiz, Rusya ile aramıza mesafe koymamız gerektiğini ısrarla vurguladılar. Hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gazze'deki mazlumlara yardım göndermek yerine Ukrayna'ya tırlarca gıda gönderdi, yardım gönderdi. İşte böyle bir kutuplaşmanın içine girseydik bugün bu kadar rahat edemezdik. Çünkü Tabii, Rusya'ya hem yaş sebze meyve ihracat yapıyoruz hem onlardan doğalgaz petrol ürünleri alıyoruz. Diğer taraftan Akkuyu nükleer santrali e, Mersin'de yükseliyor. Yani o yüzden lider faktörünün etkisini hakikaten çok açık, bariz bir şekilde görebiliyoruz burada. yani buradaki önemli olan şey zaten yani eğer bu savaş yani benim savaşım değilse yani Türkiye için söyleyeyim yani benim bir taraf olmam gerekmiyor. Evet. Yani bunu bazen işte partiler olsun, siyasi liderler olsun bunu e, belki farklı şekilde yorumluyorlar. Yani benim savaşım niye olsun ki? Yani zaten orada niye savaş var? Onu da yani şey yapmak lazım ama burada bizim için yani Rusya ya da Ukrayna bunların ikisi de aynı zaten. Yani çok bir farkları yok arada şey olarak kişi ya da insanlar yani nüfusu, işte şu bu su, dilleri bile aynı birçok konuda. Tabii. Yani bizim burada bir taraf olup da gereksiz düşman edilmeyecek bir durumumuz yok. Yani buradaki denge politikası zaten hep yani benim hep söylediğim yani bir şekilde dengeyi kurmak gerekiyor. Bu dengede yani Türkiye tarafından bence yani çok şey hassas yani siz bunu yakından takip ediyorsunuz. Yani bir tarafı şey yapmadan, incitmeden öbür tarafla iş yapıp e, aynı şekilde bunun tam tersini yapıyor olabilmek bunlar çok önemli. Ya Sanıyorum bu konuda Türkiye Türkiye bir de geçmişte taraf olmanın bedelini ödemiş, ağır kayıplar vermiş bir ülke. Yani Birinci Dünya Savaşı'nda biz
Almanya'nın yanında yer aldık. Almanya kaybedince biz de kaybettik. Ülkemiz parçalandı. Sonrasında Kurtuluş Savaşı mücadelesi verirken Rusya'dan silah desteği aldı biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk. Ya Rusya'dan aldığımız silahlarla biz ülkemizi kurtardık. Yani milyonlarca silah fişek girdi. Hatta Rıza Nur başkan olduğu bir komisyon o Hı. zaman gitti Rusya günlerce durdular. E, Gürcistan'dan Türkiye'ye silahlar sokuldu. Yani bize destek veren bir ülkeyi biz ne yaptık sonra? İşte Marshall fonlarından yardım alacağız diye 1940'lı Tabii. yıllarda bu sefer Rusya yani çünkü biliyorsunuz o zaman soğuk savaş vardı dünyada. İşte Marshall fonundan faydalanacağız diye biz Amerika'dan yana taraf tuttuk. Bu sefer işte nükleer silahlar geldi. Türkiye'ye konuşlandırıldı. Ya maazallah büyük bir nükleer savaş çıksa Türkiye tampon ülke olduğu için doğal olarak ya 15 tane işte mesela o zaman Neptün denen Jüpiter denen füzeler getirilmiş nükleer başlıklı Hı füzeler hı. Türkiye'ye yerleştirilmiş. Ya e, maazallah savaş çıksa otomatikman biz nükleer savaşın ilk hedefi olacaktık. Belki yerle bir olacaktık. Bugün doğan insanlar engelli olacaktı. Çok büyük telafisi imkansız hasarlar yaşayacaktık. Ya ama yani ondan sonra hala onun bedelini yaşadık. Tayyip Erdoğan ülkenin başına gelene kadar biz hep işte NATO'cu subaylarla işte Avrupa Birliği'ne girmeye çalışan iktidarlarla sürekli hep bir taraf olmaya çalıştık. Şimdi bakıyoruz Tayyip Erdoğan ne diyor? Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok. İhtiyacınız varsa siz bizi alın diyor. Yani herkesle görüşebildiği için artık birisinin ağzının kokusunu çekmeye de Batılıların lütfuna da ihtiyacımız yok. Hı hı. Yani o yüzden tarafsızlık, yani güçlü dik duruş, doğru politika, bağımsız dış politika hakikaten kısa vadede olmasa bile uzun vadede muhakkak neticelerini veriyor. Türkiye şu anda onun iklimini yaşıyor bence. Kesinlikle. Şimdi ben algoritmalara biraz geri dönmek istiyorum. Bugün artık insanlar sadece haber tüketmiyorlar. Evet, Bir şekilde algoritmaların oluşturduğu psikolojik iklimin içinde yaşıyoruz. Biz de elimizden geldiğince bu kirliliği temizlemeye çalışıyoruz diyeyim. Yani kirliliği artırmamaya çalışıyoruz. Ama evet, artık insanlar bilgiyi değil, kendi tarafını tüketiyor gibi bir durum oluştu. Burada tabii. bu algoritmalarla ilgili siz de problem yaşıyorsunuz. Bazen e, Çok. görüyorum Twitter'da, X'te, e, bazen biz YouTube'da yaşıyoruz aynı şeyi ve ben bizim ekiple görüşüyorum, söylüyorum onlarla olan şeyleri. Ya diyorum, "Ya böyle bir şey niye bizi hani burada engellenmişiz, burada engellenmemişiz şeklinde. Bir şekilde bu algoritmalar artık çok önemli. Yani burada artık algoritmalar insan psikolojisini yönetiyor diyebilir miyiz? Yani yönetiyor bir de ele geçirmiş durumda. Ya bütün psikolojimiz, hareketlerimiz artık algoritmaya göre şekillenmeye başladı. Biliyorsunuz e, mesela X algoritmayı açıyor, etkileşim bir artıyor. Para kazanacağım endişesiyle insanlar çılgınlar gibi paylaşım yapıyor. Sonra algoritma bir kesiliyor. Bu sefer etkileşimleri düşüyor. Dipsiz bu kuyuda tek başına kalmış gibi hissediyor insanlar. Bu sefer bunun feryadını yaşamaya başlıyorlar. Yani resmen tamamen algoritmaların dizginimizi algoritmalara kaptırmış vaziyetteyiz. Ya ödül verecek diye mesela insanlar her türlü şekilde ya TikTok'ta yaşanan rezillikleri görüyoruz. Yani Benim algoritmaya hala göre TikTok hesabım yok, onu söyleyeyim. benim Yani de yok mail hesabım da elhamdülillah. yok. Benim de yok ama işte haber olarak karşımıza çıkıyor. Yani o başörtülü insanların ne hale geldiğini, işte para ya hediye gelecek diye insanların çılgınlar gibi şekline şekline girdiğini, ya Yani modern bir sanal kölelik, sanal dilencilik, her türlü rezillik algoritmaların kontrolünde. Yani hangi paylaşımın yürüyeceğini, insanların o gün neyle ilgilenmesi gerektiğini, hangi gündemin işte kamuoyunu meşgul etmesi gerektiğini tamamen algoritmalar belirliyor. Elon Musk ne isterse biz onu yaşıyoruz, onu görüyoruz. Ya, hakikaten e, sanal bir cezaevine dönüşmüş durumda sosyal medya. Hepimiz bir alana kıstırıldık. Ya mesela iktidar yanlısıysanız veya biraz işte mevcut müesses nizama karşıysanız tamamen sağırlaştırıyorsunuz. Sizi hiç kimse görmüyor. Ya normal şartlarda milyonlar bulan etkileşimler yani mesela ben kendimden biliyorum. Son bir aydır resmen diplerdeyiz.
Yani ne oldu diyor. Herkes tatile mi çıktı diye kendi kendime soruyorum yani. Ya şimdi aslında şöyle, eski zamanları düşündüğümüz zaman yani o tek kanalın dışına çıkıp işte yani çok kanalların olduğu zamanları yani bu kanallar çoğaldıktan sonra yani bu algoritma bugünün problemi değil gibi geliyor. Çünkü ben ya şunu görüyorum yani her gün yaşadığımız her günde hani ben galiba birkaç yaş büyüğüm sizden. Bunu şöyle siz bunu henüz kavramadıysanız Benden iyi benden gözüküyorsun faydalanın. dostum. Şöyle bir şey var. Ben insanlar şunu yapıyorlar. Tamam mesela şimdi siz işte e, diyelim ki AK Parti'yi destekliyorsunuz. İşte AK Parti'nin desteklendiği kanalları izliyorsunuz. Evinizde zaten öbür kanallar açılmıyor. Evet, Tamam yani. Ya da siz işte CHP'yi destekliyorsanız zaten ya işte ne bileyim Akit TV ya da A Haber'i izlemiyorlar. tabii. Yani bu olay zaten algoritmasız insanların beyninde bu kodlanmış bir şekilde. Yani ben şunu bir kere ve bunu yani bu herhalde bir 7-8 sene oldu. Ben şuna inanıyorum artık. Yani eğer sizin bir görüşünüz, yani herkesin bir görüşü var. Bir pozisyon almışlar. Siyasi olarak genelde bu. O siyasi görüş genel hayata bakışı net belirliyor ve benim onu değiştirmem mümkün değil. Doğru ve yanlışla ilgilenmiyoruz. Evet, Yani diyor ki yani benim hırsızımsa benim hırsızım diyor. Yani şu an yaşananlar İstanbul'da. Yani nasıl ikna edeceğim ben? Yani sana kaç tane video göstermem gerekiyor ikna olman için değil mi? Ama evet. yok. Yani onlara göre öyle bir şey yok. Öbür tarafa bakıyorsunuz aynı şekilde başka örneklerle bunu hani çoğaltabiliriz. Aslında bu algoritma yani biz mesela ben işte kendi sosyal medya hesabımda görmek istediğim şeyleri genelde okey diyorum. Görmek istemediklerimi de blocklıyorum falan. Hı. O algoritmayı bir şekilde yapıyoruz ama bu burada daha çok yani sizden ya da benden ziyade yani bu gelişimini tam olarak tamamlamamış insanlar var. Yani buna maruz kalan. Yani onların hani korunması açısından biraz daha bu algoritma önemli gibi geliyor ya da yani eğitimi tam bitirmemiş yani gençler var işte bazıları yani hayatın eğitimini tamamlamamış ve onların maruz kaldığı işte yani artık insanlar şunu bilmeli ki bir video gördünüz ya da bir ses kaydı geldi. Bunun yani 4-5 kanıt yani güvenilir bir yerden e, tekrar görmüyorsak yani onun olduğunu hemen kabul etmemek gerekiyor. Tabii. Yani ben artık her şeyi bir video görüyorum. Ben biraz tuhaf geliyorsa işte dün mesela dün mü bir işte bir adam Fox News'e katılmış şurada şey boğazı Evet. maske takmış gibi gözüküyor. Şimdi ben onu Fox News'te görmem lazım. Oradan tam görmeden sosyal medyada gördüğümde hareket etmiyorum. Ama bunu ben ya da siz yapıyorsunuz. Yani bunu herkes aynı şekilde yapmıyor. E, Dolayısıyla aslında o algoritma bir şekilde bizim için de kodlanmış gibi. Bir şey söyleyeceğim. Bu 2 haftayı bitirdim Türkiye'de. Ee, işte dönüş yakın. Şöyle bir şey görüyorum. Yani Türkiye'de biraz daha mı insanlar gergin ve tahammülsüz hale geldi? Bunda ya belki hani algoritmaya bağlıyorum bunu da. Yani öyle biraz çok gergin gibi herkes. Ya da belki büyük şehirde olduğumuz için mi bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de hakikaten gerginlik had safhada. Zaten dikkatini çekerse trafikte çok caydırıcı cezalar var. Hı hı. Yani araçtan indiğiniz zaman 180 bin lira gibi astronomik bir ceza kesiliyor. Buna rağmen inip e, işte karşı taraftaki yani sadece yol vermeyen veya basit bir hata yapan sürücülere yönelik şiddet, darp görüntüleri kesilmiyor. Yani 180 bin lirayı vereceğini bilen çünkü biliyorsunuz Türk milleti biraz paraya karşı şeydir. Ona rağmen bu riski alıp inip saldırıyorlar. Yani bu e, sosyal medyaya da yansıyor. Yaptığınız en hümanist insancıl paylaşımın altında bile ya mesela benim annem ben 5 yaşındayken vefat etti. Ben bunu ısrarla vurguladığım halde benim anneme ısrarla küfrediyorlar. Ya küfredilmemesi gereken paylaşımlar. Ya mesela ortak bir 19 Mayıs'ı kutlasam ona bile küfrediyor insanlar. Hakikaten bir tahammülsüzlük, bir sabırsızlık, karşı tarafa ne bileyim hiç alan bırakmayan bir öfke var. Bunda tabii ekonomik kaygıların payı var mıdır? Vardır muhtemelen ama biliyorsunuz dünya etkisi altına alan bir küresel ekonomik kriz var. Türkiye'de de
Bu derinden hissediliyor. Enflasyon oranları, alım gücü, kiralar. Ama siyasi kutuplaşmanın da işte bu nefrete, bu tartışmalara körüklediğini düşünüyorum. Ya işte yolsuzluk operasyonları yapılıyor. Mesela ilk savunma şu. Kardeşim sizinkiler çalmıyor mu mesela? Kardeşim ya savcılık veya yargı neye bakar? Somut belge, delil, bulgulara bakar. Şimdi siz ortada savcılık bir inceleme yapmış. Mesela ihbar geliyor CHP'lilerden. E, Savcılık bakıyor hakikaten altı dolu, itirafçı, ihbarcı, herkes CHP'li. Bütün taraflar onlar ama operasyon yapıldığı zaman hemen ne diyor? Ya işte bu siyasi bir operasyon. Tabii bu ifadelerin yani anında tabana yansıması oluyor. Tabii liderler de bunu körüklüyor. Mesela e, Özgür Özel göreve geldiği günden beri sürekli halkı sokağa çağırmaya, işte onları ekonomik boykota, ekonomik hayatı durdurmaya, firmaları batırmaya ya Türkiye'yi yönetmeye talip bir insan bir ticareti işletmenin ismini vererek hadi bunu boykot edelim, batıralım. Ya bu normal sağlıklı bir akılla izah edilebilir mi? Zaten sağlık problemi en üste başlıyor. Şimdi siz e, ülkeyi yönetmeye talip, belki Cumhurbaşkanı olmayı yani çünkü elinde imkan var. Kendisini aday gösterse Cumhurbaşkanı olacak. Direkt baş şiddeti körüklüyor. Hadi inelim sokağa karıştıralım. Mesela dün verilen mutlak kararından sonra da hayatı durduralım, ekonomiyi batıralım. Şimdi siz milyonlarca insana hitap eden bir partisiniz. Siz bunu dediğiniz zaman ben aslında şunu görüyorum ya bu şeye baktığınız zaman aslında bence tabanda bir ya görüldüğü gibi bir şey de yok. Çünkü taban hala sağduyusunu koruyor. Bu tür çağrılara uyup da sokağa dökülmüyor. Ya o kadar çok çağrı yaptı ki Özgür Özel. Saraçhane'de gördük mesela. Var mısınız poliste çatışmaya diyerek orada topladığı kalabalığa teklif sunuyor. Ya siz Ya pol- onları ben hep şey diyorum, kendi polis çocuğunu kim? koy, en öne kendi çocuğunu koy, ondan sonra başkalarının çocuklarını. Hani bu şeydir, bir ülke meselesidir yani bu 15 Temmuz'da yaşadığımız olayın dışında yani bu sadece siyasi amaçlı insanları dışarı çağırırsan önce kendi çocuğunu koy, kendi kızını getir, koy en öne. Yani eğer onun riski ediyorsan o zaman benim çocuğumu, başkalarının çocuğunu çağır. Ben hep onu diyorum. Ama Yani onların çocukları Amerika'da, İngiltere'de eğitim görüyor. yani işte onu diyorum Özgür yani. Özel'in Ve, kızının Londra'da evi varmış. Şimdi e, Saraçhane'deki eylem onu ne kadar etkiler? Bir New York'ta da var diye duydum ama tam Ha, emin değilim. New York'taydı evet pardon. Ondan sonra Ekrem İmamoğlu'nun çocuğu Romanya'da yatırım yapıyor. E, O Saraçhane'ye ne insin? Ama işte gariban Anadolu çocuğu üniversitede işte Yani Selim gayet boylu postlu yani koy en öne. Yani en çok evet, o savaşsın babası için diye söylüyorum ama yani şimdi butlarına girdiniz. evet, Ona bir tam girelim. evet. Şimdi bu tam konuştuğumuz işte medya algoritma ve toplum psikolojisinin üzerinden gidince ya bu dünkü olay dün biz bu yayını dün yapacaktık. İyi ki yapmamışız. Çünkü o Evet, evet. olmamıştı. Biz de Demek manşeti ki değiştirdik akşam. Tam çıkarken oturduk bir daha manşet yani yazdık. ben çok geç öğrendim. Yani her şeyde bir hayır var. Yani tam yani isabet oldu bizim bu yayını bugüne almamız. Evet. Şimdi bu çok uzun süredir tartışılan bir şey. Ben bunu tabii ki Amerika'dan uzaktan izlediğimde yani bir şekilde ben hep şeye bakıyorum. Yani bu yani bunun sebebi nedir? Kimden kaynaklanıyor? Kimden geliyor? Yani şimdi şöyle bir algı var. Yani sanki bu Butlan kararı, işte Butlan'ın süreci sanki Tayyip Erdoğan başlatmış gibi bir Evet. şey var. Yani bunun işte başlangıcı zaten CHP'lerin kendilerinden geliyor. Tabii tabii. Yani ve bugünkü yaşanan karar sonrasında yani siyaseten ne bekliyoruz? Ya Türkiye'de siyasi partilere yönelik yargı kararları geçmişte de oldu biliyorsunuz. Necmettin Erbakan'ın kurduğu dört parti işte irticai faaliyetlerinin odağında yer aldığı gerekçesiyle tamamen kapatıldı. Kapısına kilit vuruldu. Niye? Sizin işte üyeleriniz başörtüsünü savunuyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor diye. Bu partiler kapatıldığı zaman e, mesela yani irticai faaliyetten işte irticanın odağı olmaktan kapatılan Refah Partisi için gazetelerin attığı manşet neydi? Şeriatın kestiği parmak acımaz diye. Ya dalga geçiyorlar yani kendi jargonuyla. Orada Türkiye'nin demokrasisi, adaleti hiç leke görmüyordu. Mesela Vural Savaş davayı açan Vural Savaş işte e,
Allah bana bunu şey yaptı, yani beni Allah bu kararla daha çok sevecek diye dalga geçiyordu. Yani siz ülkeyi yönetmiş, başbakanlık yapmış Necmettin Erbakan'ın partisini kapatıyordular. Bundan keyif alıyordular. Tayyip Erdoğan bir şiir okudu diye e, ya siyasi yasak ve ona hapis cezası aldığı zaman güle güle Tayyip işte deyip dalga geçiyorlar. Artık muhtar bile olamaz diyorlar. Yani biz Türkiye o süreçleri yaşadı. Şimdi mutlak mutan kararını da buna benzetmeye çalışıyorlar ama burada işte savcının kalkıp da bir partiye hadi dur sen işte yolsuzluğun odağı haline geldin. Fuhuşun, ahlaksızlığın odağı haline geldin. Dur sana yöneticini atayım diye bir karar almadı. CHP 5 Kasım 2023 tarihlerinde kendi olağan 38. olağan kurultayını yapıyordu. Kurultay öncesi zaten biliyorsunuz bir Zoom toplantısı çıktı. Ekrem İmamoğlu'nun, e, Özgür Özel'in bugün rantla suçlanan kadroyla beraber işte Kemal Bey'i nasıl devireceklerini konuştukları. Yani bir stratejik hamleyle başlamış bir süreç var kongre öncesi. İşte dağıtılmış roller var. Ona göre bütün halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarından siyasetin finansmanı için alınan paralar var. İşte oradan edilen menfaatler, maddi gelirler, işte alışveriş kartları, daireler, telefonlar, saatler, bu tür hediyelerin toplanarak işte delegenin iradesinin satın alındığı, gasp edildiği. Ya düşünün, çoğu çıktı sonra ne dediler? Olay yargıya yansıdıktan sonra biz Kemal Bey'e oy verecektik ama işte çocuğumuzu işe aldılar belediyede veya işte e, pavyon köşesinde bize 1.000 dolar verdiler, işte saat verdiler, telefon verdiler. Otel odasına tek tek çağrılarak ikna edildik. Veya işte Tolga Erdoğan ortaya attığı bir iddia vardı. İstanbul'da pazar günü iki tane kuyumcu döviz bürosu açılarak Vito araçla milyonlarca doların Ankara'ya getirildiği, orada el altından dağıtıldı. Şimdi demokratik e, bir oluşum olan siyasi partide e, irade maddi menfaatle gasp ediliyor. Üyeler işte aldıkları işte hediyelerle veya koltuk sözleriyle e, oylarını değiştirip yeni birisini seçiyorlar. Sonrasında işte zıplayanlar, kutlayanlar, e, biliyorsunuz bazen lakabı sonra zıp zıpa çıktı. Yani böyle bir süreç var. Sonrasında bunu gören, bu kirli pazarlığı, delege ikna turlarını gören CHP'ler Lütfü Savaş, Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş etrafında organize olarak suç duyurusunda bulundular. Yani burada işte delegenin iradesi gasp edildi. Seçime şaibe bulaştı. Bunun iptal edilmesi gerekir diye yargıya başvurdular. Yargıda önce dedi ki ben işte arka planda dönen işlere bakmam. Oylamaya bakarım. Oylamada bir hile yok. Çünkü biliyorsunuz sandıklar açıldı. Herkes oyunu kullandı. Önce yetkisizlik verdiler ama tabii onlar pes etmediler. Sonra bir üst mahkemeye taşıdılar şeyi. Ankara Bölge Mahkemesi de Bölge Adliye Mahkemesi de dün seçmenin iradesinin gasp edildiğini sonucuna vararak mevcut yönetimin, ya 3 yıldır Türkiye'yi CHP yöneten Özgür Özel'in ve kadrosunun yok hükmünde olduğunu söylediler. E, Kongreyi iptal ettiler. Bu durumda artık onların yönetimi düşmüş oldu. Şimdi bunun yani mesela bugün gazetelerin manşetlerine baktığınız zaman işte mutlak mutla'nın demokrasiye darbe olduğunu, işte bir siyasi partiye devlet tarafından kumpas kurulduğu yönünde açıklamalar oldu. Yani hakikaten bunlar akılla izah edilebilir değil. Düşünün, Gani Müjde var mesela, oyuncu. Refah Partisi kapatıldığı zaman diyor ki ya kardeşim, Refah Partisi'nin kapatılması önemli değil. Hülya Avşar'ın kızı Zehra doğdu. O çok daha önemli bir olay, bir hadise diyerek dalga geçiyor. Yani ülkeyi yöneten parti kapatılmış. Refah, Ya bunlar Refah hep yaşandı Partisi. yani. Evet, Şimdi gülüyoruz ama bunların hepsi yani yaşanan şeyler tabii geçmişte. tabii, hakikaten de çok trajik. Ya mesela ben bugün yazımda örnekleri sıraladım. İnsan şeyi de baktım mesela, okuyucuların tepkisi de hakikaten biz hangi cenderelerden geçip gelmişiz buraya. Ya şiir okudu diye bir insan İBB başkanlığı alınır mı? O operasyona işte oh olsun demişti Fikri Sağlar. İşte Emin Çolaşan güle güle Tayyip demişti. Bekir Coşkun işte fazilet olmazsa Melahat diye bir parti kurarsınız diye dalga geçmişti. Kardeşim, partiyi kapatan kim? Daha sonra CHP'de siyaset yapan bir başsavcı Vural Savaş.
İşte kararı onaylayan Cumhurbaşkanı kim? Ahmet Necdet Sezer. Daha sonra CHP'nin işte çocukluğundan beri CHP'nin siyasi çizgisini takip eden, sonrasında genel başkanlarını kendi köşkünde ağırlayarak onlara akıl hocalığı yapan, yani CHP ile iç içe bir parti. Siz ortak bir akılla el ele verip e, mütedeyyin çizgide siyaset yapan partileri keyfi olarak kapatıyorsunuz. Sonra kalkıp CHP'lerin şikayetiyle açılan bir davayı sonuca bağlayan mahkemenin kararını işte mutlak darbe olarak, ya bunun darbeyle ne alakası var? Yani Yani ne burada oldu? şey önemli, yani tekrar hani altını çizerek söyledim. Bu dava e, CHP'lerin kendi kendine CHP açtığı belge açtığı, delegelerinin, evet. değil mi? CHP Tabii, delegelerin, eski CHP üyelerinin, tabii. Yeni mevcut kurultay, CHP'liler, kurultay sürecinde itiraz eden parti içi isimler. tabii. Yani onların başlattığı bir süreç. Yani bunun öbür tarafa bağlanması biraz, yani biraz hani şey, yani kolaya kaçmak gibi. Ama yani bu oradan başlamış. Yani kendi içinde olan bir şey. Zaten öbür tarafında bir kazancı yok bu işten. Ama burada şey önemli, yani bunu e, Kemal Kılıçdaroğlu kabul edecek ve yani bu yolda ilerleyecek mi, yoksa yani bu bir Ya, uyarı gibi kalacak, yoksa yani bu, yani bunun sonucu nereye gider? Biraz şeyden de endişeleniyorum. Yani böyle bir şeyden dolayı ortalık karıştıracaklar gibi yok yok, bir durum karışmaz. var. Ya, karışmaz Yani çünkü ben mesela akşam şeye baktım. İzmir'de 150-200 civarında insan vardı. CHP evet, Genel Merkezi'nde toplanan, çünkü yani şeyi de bahsettik ya, dijitalleşmenin insan hayatına kattığı faydalardan bahsettik programın başında. Yani gençler, CHP'nin gençleri de neler döndüğünü görüyor. Ya Tayyip Erdoğan bana darbe yaptı diye Özgür Özel mağdur ilan ediyor ama kardeşim, sizin bugün küfrettiğiniz Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde pürüm deyip o istediğiniz partinizin genel başkanı. 13 evet. yıl boyunca CHP yönetmiş. İşte kredi kartları borçlarını ödeyeceğim vaadine inanmışsınız. İşte bedava depremzedelere ev vereceğim vaadine inandığınız, ülkeyi yöneteceğiniz, Saadet Partililerin bile kefil olduğu, sütten çıkmış ak kaşık denilen adam değil mi? Daha 2 ay, iki sene, 3 sene önce hepiniz, tüm muhalefet partileri bir arada, altı masa bir araya gelip, ya Temel Karamollaoğlu dedi ki artık dedi CHP'lerin işleyeceği günah mı kaldı? Ya şey, AK Partiler CHP'ye işleyecek günah bırakmadı dedi. Bütün günahları siz işlediniz. O yüzden Kemal Kılıçdaroğlu sizden daha temiz dedi. Şimdi Saadet Partilerin, Deva Partilerin, Gelecek Partilerin, İyi Partilerin kefil olduğu ve ortak Saadet Partisi'nin genel merkezinde Cumhurbaşkanı adayı ilan edilen bir siyasi figür Kemal Bey. Buna rağmen şimdi yani milleti bunlar hakikaten aptal sanıyorlar, gerizekalı sanıyorlar. Biz ne olduğunu hatırlamıyoruz sanıyorlar ama ya 3 sene önce yaşanan tablo. Kemal Bey o gün temizdi. Sonra ne dedi Kemal Bey kongrede? Ben dedi sırtından harçlandım. O da gördü orada dönen tezgahı. Sırtın yani, Yani Meral evladım Akşener de öyle. evladım Yani dedi. onunki biraz farklı mı? Meral Akşener'in de öyle bir şey oldu, değil mi? Yani en büyük hırsları gördüğüm şeklinde. Yani Tabii o, tabii. Zaten sonrasında Meral Akşener de hakikaten kefil olduğumuz insanların çok büyük hırsız olduğunu gördük dedi. Yani Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu ikilisi etrafında toplanan insanların hakikaten ismi hepsinin şaibeye bulaştı. hı Ya hı. Murat Emir'in mal varlığını ben ifşa ettim. Ya Malatya'dan gelmiş Ankara'ya 4-5 sene veya 10 sene göz doktorluğu yapmış bir insanın Türkiye'nin her yerinde 60-70 tane gayrimenkulün olduğunu, işte bunları sattığı falan, korkunç bir mal varlığı. Hesaplıyorsunuz günde 5.000 ameliyat yapsa bu parayı karşılayamıyor. Yani öyle servetler biriktirmişler. İşte İzmir'de yaşanan kooperatif vurgunu, İBB'deki milyarlık vurgunlar, ya 16-17 tane belediye başkanı şu anda yolsuzluktan tutuklu. Bugün Beşiktaş Belediyesi ile ilgili bir itiraf geldi. Gökhan Zeybek'in Amerika'daki kızına aylık 500 bin dolar para gönderiliyormuş. 500 bin, aylık demeyeyim de yani toplamda galiba 500 bin dolar para gönderilmiş. Siz bir siyasetçinin kızına niye 500 bin dolar gönderiyorsunuz? Yani Ya bu bunu, paralar nereden geliyor? orada o ne biliyor musun? Ben yani burada şey var. Hani yani biz burayı bir kere yakaladık. Ne çıkar, yani ne koparırsak kârdır gibi bir anlayış var. Yani ben Aslında daha fazlası var. Şu vardı. Ekrem İmamoğlu çok güçlü figür. Biz ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde zaten biz alacağız.
O Evet, yüzden şimdiden evet. bize Götür hesap götür diyorlar. soramazlar. Zaten Ekrem İmamoğlu ne dedi? Eğer dedi siz şu YSK üyelerine hakaret ettiği için açılan hakaret davasında eğer dedi bu davadan mahkum edilirsem siz kitleleri durduramazsınız dedi. Hı hı. Sizi pişman ederler dedi. Ekrem İmamoğlu'nun diploması iptal edildi. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Ekrem İmamoğlu hakaret davasından mahkum edildi. Kimsenin kılı kıpırdamadı. Siyasi yasak aldı. Millet oralı olmadı. Sonrasında 19 Mart'ta yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Kimse ya ben 2-3 gündür haberler yapıyorum belki takip edemediniz. Kimse Silivri'deki duruşmaları izlemeye gitmiyor. Yani çok büyük talep olacak diye devlet devasa bir salon inşa etti. Salonu dolduramıyorlar. Ee, İBB iştiraklerindeki personel bana mesaj atıyor. Ben size sonra bunları atarım. Zekeriya Bey ne olursunuz bizi o hırsızları desteklemeye göndermesinler diye feveran ediyor insanlar. Ya insanlar ikna oldular. Çünkü bunlar şey diyorlar ya operasyonlar işte sadece CHP'li belediyeleri operasyon yapılıyor. Bunlar siyasi ama ya fuhuş var. Her türlü ahlaksızlık, gayrimeşru, ensest, grup ilişkileri. Ya Tamar Tanrıyar bunları ifşa etti. Yani Türkiye'deki insanlar artık bir ürologdan daha fazla CHP'lilerin uzuvlarını görmeye başladı. Bu hakikaten korkunç bir çürüme. Yani Kemal Bey bile dayanamadı artık. Çıktı dedi ki yani CHP'nin arınması gerekiyor. Yani aylarca susan, o kadar hakarete, küfüre rağmen ağzını açmayan Kemal Bey en son dayanamadı, patladı. Dedi ki bu arınma gerekiyor dedi. Sonrasında But'tan geldi. Zaten gelir gelmez de bugün CHP'nin avukatlarını görevden aldı. Arınma avukatlardan başladı. Hakikaten Kemal Bey'e çok büyük bir rol düşüyor. Yani Mutlak But'tan aslında şuurlu CHP'liler için büyük bir fırsat. Burada bir Tamam. bölünme de yaşanabilir de bu yani bu konuştuğumuz yani biraz futursuzca olan şeyleri yani bunları görünce ben şey anlayamıyorum. Yani hırsızın hiçbir suçu yok gibi bir şey var ya yani Evet. yani bunu nasıl bu kadar yani kontrolün dışına çıkmış olabilir? Yani insanlar bir de bir kişi değil, iki kişi değil. Yani şöyle işte mesela işte iktidara yakın işte Mehmet Akif Ersoy'da bir dava var. Direkt adamın hakkında işlem yapıldı. Rümeysa, Ela Rümeysa Cebeci hapse atıldı. Yani isimlerin hepsini hatırlayamıyorum da. Veys Ateş, Veys Bunlar Ateş kimler? Yani ilahiyat kökenli bunlar uyuşturucu kimse demiyor ki kullanmış yani işte yani hapiste. bunlar yani şey yok yani ya bu benim işte sapığım diye yani insanlar tutmuyor işte yani işte suçluysa bunun arkasında tutma kardeşim yani niye suçlu olan birini destekliyorsun niye yani adamın 4 tane sevgilisi var yani olduğu yer belli. Şimdi ben bu iş yerindeyim. Tamam yani bu iş yerinin işte sahibiyiz. Yani benim hareketlerim önemli. Yani benim ne yaptım, nasıl davrandım. Çünkü ben mercek altındayım burada. Şimdi e, bir parti yetkilisinin 4 sevgilisinin işe al. Ondan sonra işte otel bir de yani şeyin salaklığa bak yani kapı açıyor adam. Yani o kadar kendine emin ki ya otelde niye sen havluyla kapı açıyorsun yani. Ya Kıvanç Tatlıtuğ da değilsin. Yani git kapat kendini önce bir tamam mı? Ya bu kadar hani kontrolden çıkmış olmaları yani biraz korkutucu aslında şey açısından. Yani hiçbir şey düşünmüyorlar. Ya, ya sen biraz yani bir dur yani. Ee, işte bir sorumluluk al. Yok yani çok enteresan geliyor ama bu CHP'nin belki şey mi olacak? Yani bir şekilde bir bölünme mi olacak gibi düşünüyorum. Yani bu şeyden sonra e, Butan'dan sonra yani artık belki bir CHP'yi ikiye mi ayrılmış göreceğiz? Çünkü bunun başka bir çıkışı yok gibi gözüküyor. Ya, bazı partiler mesela lider endeksidir. Bazı partilerde işte kitle endeksi. AK Parti lider endeksi parti. Tayyip Erdoğan'la var. Anavatan Partisi lider endeksi partiydi biliyorsunuz. Turgut Özal vefat ettikten sonra rahmetli olduktan sonra yaşayamadı. Süleyman Demirel'in Doğru Yol Partisi, Adnan Menderes'in Demokrat Partisi bunlar lider endeksli partilerdi. Liderler rahmetli olunca hayattan kopunca partiler de dağıldı. CHP Atatürk'ün mirası. Kurumsal parti olduğu için bankası da olan, ekonomik olarak sorunları olmayan bir parti olduğu için e, bölünmelerden zarar görmemiş. CHP bütün krizleri sadece 12 Eylül darbesinden sonra kapatılmış. Liderler değişmiş çünkü biliyorsunuz Atatürk'le İsmet İnönü'nün arasında bir kriz yaşanmamış çünkü korkmuş ama İsmet İnönü ile Erdal İnönü arasında büyük krizler yaşandı.
Şey, İsmet İnönü ile Bülent Ecevit arasında Tabii, tabii. 1972'de yapılan kurultayda CHP'ler birbirine gitti. İsmet İnönü CHP'nin milli şefi partiden istifa etti. Sonra Bülent Ecevit'le Deniz Baykal aynı krizleri yaşadı. Parti hep var oldu. İşte kaset skandalından sonra Kemal Bey geldi. CHP yine aynı bütünlüğünü korudu. Ya mesela Bülent Ecevit de Demokratik Sol Parti'yi kurmuş işte CHP kapatıldığı zaman, ama güçlendiği zaman ne oldu? Yani Rahşan Ecevit de işte o zaman DSP'nin yönetim kademesi tamamen CHP'ye biat etti. Sosyal Demokrat Halkçı Partisi vardı. İsmet İnönü'nün partisi, Erdal İnönü'nün partisi. O da kendini ilave ederek CHP ile bütünleşti. Yani CHP bu süreçlerde ufak tefek iç kavgalar yaşansa bile parti hep bir şekilde o kendini tamamlamış, bütün üyelerini toplamış. Şimdi Ekrem İmamoğlu zaten CHP kökenli birisi değil. Sadece Evet. işte parlatılmış bir figür olarak ön planda. CHP'ler Ekrem İmamoğlu figürüne güveniyorlar, ama düşünün, CHP'nin kendi üyeleri, öz evlatları, ben çok yani bu süreçte o kadar CHP'li dostum birikti ki yani ben bile bundan çok memnun değilim. Onlar sürekli mesela Ekrem İmamoğlu'ndan işte partiyi bölen şeytan şeklinde e, ağır ifadeler, ithamlarda bulunuyorlardı. E, Hiç memnun değillerdi bu süreçten. Çünkü partiyi ele geçirmeye çalışan, onu dizayn eden, işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun devrildiği kurultayda nokta nokta et kazandık kuduruyorlar diyerek Alevi vatandaşları ötekileştiren, tamamen işte kendi e, zevkine uygun bir parti dizayn ediyordu. CHP'ler bu süreçten de memnundu. Bence bugün kitleleri sokağa dökememenin arka planda da bu Ekrem İmamoğlu. Yani tamam, Tayyip Erdoğan'ı devirmek için Ekrem İmamoğlu'na ihtiyacımız var diyorlar, ama Ekrem İmamoğlu'nun da hepsi korkuyordu. Bu adam e, kendine ait bir parti kuracak. Yani çünkü biliyorsunuz ikinci Atatürk diye bahsediyordu. Nutuk'u 3 kere okudum. Kur'an'ın yüzüne baktım. Nutuk'u 3 kere okudum deyip yani anlamakta mı zorlanıyordu acaba Şimdi aynı şeyi? anlamamış da o yüzden tekrar tekrar okuması gerekiyor. Demek ki anlayamıyordu, çünkü biliyorsunuz eğitim biraz problemli. O yüzden ben bu sürecin yani belki CHP'yi bölme girişimi olacak, ama hakikaten CHP tabanlı partiden kopulmak çok zor. Çünkü Atatürk'ün mirası olan bir parti. Zaten bugün Balıkesir Belediye Başkanı e, hemen şey yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ederek bizim şey amiyen tabirle biat etti. %100 milletvekilinin arayıp Kemal Bey'i tebrik ettiği söyleniyor. Bu da doğal bir biat. Ya Kemal Bey zaten 13 sene partiyi yönetmiş. O da çok büyük cendelerden çıktı. Biliyorsunuz genel başkan olduğu zaman arkasında Gürsel Tekin, Önder Sav gibi çok güçlü bir genel sekreter vardı. Bütün delegeye hükmeden, partiyi dizayn eden, yöneten, hatta zaten Kemal Bey'i de tahtından etmek için Gürsel Tekin'le işbirliği yaptı o dönemde. O yüzden yani CHP zaten hiziplerin partisi. İçeride kavgası hiç bitmeyen. Çünkü herkes partinin mirasçısı. Kendini doğal mirasçısı o. Yani bütün CHP'ler kendini Atatürk'ün evladı olarak tarif eder. Her Atatürk'ün evladı da CHP'nin doğal mirasçısıdır. O yüzden homurtusu çok olur, ama bölünme işi çok zahmetli olur, zor olur. Sadece doğal şartlarda, yani darbe süreçlerinde CHP'yi bırakıp başka partiye gitmiş bir kitle var. O yüzden yani Ekim Partisi, Ekrem İmamoğlu isimlerinden kısaltılmış bir Ekim, ama yani Ekim'e kadar işte diye bir söz var bizim burada, biliyorsunuz. Bakalım, bakalım ne olacak yani Tutmaz. muhtemelen Bence bu plan tutmaz diye bölünme, düşünüyorum. bölünme yaşanacak gibi. Çünkü burada şey var böyle yani Türkiye'deki o siyasi açıdan siyasi alanda gördüm. Yani küçük olsun benim olsun. Yani öyle bir durum var. Yani Ama bir grup kurabilirlerse şeyde mecliste başka yerde kurmasınlar ama mecliste kurabilirlerse o şekilde devam ediyorlar. onlar grup provalarını yapıyorlar, evet. Yani Alışık. işte devletten yardım da geliyor zaten. Yani bir şey sadece burada ben bizi izliyorlar biliyorum insanlar. Yani burada bu kararın başlamasına sebep olan şeyler CHP'nin kendi içinden, kendi Tabii tabii, işler çıkıyor. delegelerinden gelmiş. Ve burada da hukuki süreç işlemiş. Dolayısıyla bizim burada yani işte hani birinin talimatıyla başlamış bir şey yok, dava yok. Dolayısıyla insanların biraz daha aklı selim bir şekilde olaya yaklaşması gerektiğini düşünüyorum.
Ya mesela bugün Halk TV'de bir program vardı Kemal Bey. Mehmet Tezkan'la bir hanımefendi konuşuyorlar. Ya diyor ki dün borsa 6 puan kaybetti, değer kaybetti. Bugün toparlamaya başladı. Bu nasıl olur diyor. Ya piyasa da umursamadı. Çünkü Evet, Türk siyasetinde eğer illüzyonist değilseniz ki zaten öyle bir şey yok. Ya seçmene bir şey vaat etmeniz lazım. Şimdi Ekrem İmamoğlu belediyenin imkanlarıyla, İBB'nin imkanlarıyla işte diğer illerden gelen finansman araçlarıyla ya sürekli CHP'lilere işte veya dar gelirli vatandaşlara cennet vaat eden bir figürdü. Ya hiç de hepinizi lüks içinde yaşayacağım. Karısı bile ne diyor Dilek İmamoğlu? İşte emekliler Ekrem İmamoğlu sayesinde etle tanıştık şeklinde evet, absürt evet. ifadeler kullanıyordu. Çok çirkin Ya ifadelerdi onlar. tabii zaten şımarık bir figür. Şimdi elinde bir de kendi parasını da harcayan bir adam değil. Sürekli kamunun parasıyla iş yapan bir adam. Şimdi Ekim Partisi nereden finansman bulacak? Sadece hazine yardımıyla bu kitlelerin gözünü boyaması mümkün olabilecek mi? Olamayacak. E, Ayrıca bir kere CHP bölüneceği için CHP'nin tabanından oy alamayacak. Yani en azından şunu görüyorum. CHP'deki Alevi canların büyük kısmı asla Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyecek. E, Küskün taraftarlar var biliyorsunuz. Yani 100 milletvekili eğer bugün gelip Kemal Bey'i biat edebiliyorsa veya Kemal Bey'in attığı tweet Özgür Özel'in tweetini yüzde 200'e 300'e Evet, katlıyorsa yani etkileşim çok psikolojik üstünlük bunlar da ayrıca hakikaten yıpranmış bir parti var. Ya düşün Özgür Özel ne diyor? İşte Özkan Yalım diyor Uşak Belediye Başkanı kapıyı açana kadar CHP'liydi. Kapıyı açtıktan sonra AK Partili oldu. Siz seçmenle dalga mı geçiyorsunuz ya? Yani yani. fuhuş yaparken CHP'li itirafçı olunca mı AK Partili oluyor? Yani Yani o o tamamen o yüzden şey dediğime gidiyor yani. Sana bir noktada diyor ki ben buna inanıyorum, buna inanacağım. Ne görürsem önemli değil, umurumda da değil diyorlar. Yani onları da ikna etmek, yani yine benden alın bunu, mümkün değil. Yani onlar bir şekilde gittiği yani inandıkları doğrultuda gidecekler. O inandıkları doğrultuda da yanlış, yalan, hırsızlık, şu bu, onların hiçbir önemi yok. Ben bunu iki taraf için de söylüyorum. Yani o yüzden biz mümkün olduğunca olaylara objektif yaklaşmak tabii tabii kesinlikle. taraftarıyız. Yani doğru yapılan, iyi yapılan işler varsa yapılsın. Ya ben işte her seferinde işte 3 ayda bir Ankara'ya geliyorum, İstanbul'a gidiyorum. Hani ben dışarıdan gelince tabii gelişmeleri ya da kötü gelişmeleri görebiliyorsunuz. Yani sorunlar varsa, bu sorunlar Tabii, çözülüyorsa zaten bunu hissediyorsunuz. Ama sorunlar büyüyerek, katlanarak devam ediyorsa tabii. zaten burada başka bir problem var. O yüzden yani belediyeler yani işlerine baksınlar, belediyecilik yapsınlar. Ee, Siyasi partiler de kendi alanlarında ne yapmaları gerekiyorsa, yani çünkü seçmen tamam yani herkesin bir kendi kalıbı var yani kendi tarafında ama bir ortada da bazen %10 kimin kazanacağını belirleyen bir grup var. Tabii Grup bazen kararsızlar. o tarafa gidebiliyor, bazen o tarafa gidebiliyor kararsızlar dediğimiz. Onu etkilemek de onlar da biraz daha yani şey e, daha entelektüel mi diyelim, daha yani bu işi daha iyi kavrayabilecek kişiler. O yüzden her şeye inanacak gibi değiller yani. Tabii. Bunu biz görüyoruz yani. Eğer iş yapacaklarsa hepsini işlerinde görelim ama iş yapmayacaklarsa gereksiz yere meşgul etmesinler diyorum. Zekai Bey, söyledim yayın başında çok hızlı geçecek diye yani bir saati geçtik. Çok güzel. Dedim yani nasıl geçiyor anlamıyoruz. Biz yine devam edeceğiz inşallah sizinle başka İnşallah. yayınlarda, başka konular. Zaten Türkiye yani yatıyorum kalkıyorum başka bir konu headline'larda. Dolayısıyla konu eksikliği yaşamıyoruz. Evet. Eminim birkaç ay içerisinde tekrar bir yayına bir araya gelmek isteriz. İnşallah. E, Ben 22 yıldır gazetecilik yapıyorum. Bazı sabah işte akşam eve giderken acaba yarın ne yazarım diye böyle düşünesim geliyor. Sonra diyorum ki ya yarın muhakkak bir olay olur. Ben haber sıkıntısı çekmem. Hakikaten yar, Türkiye'de yarın ola yani hayrola gibi. gündem çok hareketli. Çok teşekkür ederim bana zaman Ben ayırdığınız çok için. teşekkür ediyorum bizimle birlikte olduğunuz için. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.